Bugün çok farklı bir konudan konuşacağız. Hisse senedi ve tahvil arasındaki farklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar inanılmaz karmaşık olarak anlatılıyor. Tahvil nedir? Bunun bir çeşidi olan Eurobond nedir? Ve bunun hisseye göre olan avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Siz de bunları bilmiyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız ve bu kaçırdığınız fırsatı, dolar geliri elde etmek istiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalıma öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda hisse senedi ve hem devlet tahvili hem de bunun bir ayağı olan Eurobondlar arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Ne zaman hangisini almak mantıklı? Kaç yaşında olan insanlar, hangi profilde olan insanlar hangisinden ne kadar alması lazım? Bunlardan bahsedeceğiz. O nedenle zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her pazartesi video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Videoya başlamadan önce bu videoda bahsettiğimiz şeylerin bir finansal tavsiye, yatırım tavsiyesi olmadığından altını çizmek lazım. Ben finansal bir danışman değilim. Sadece arkadaşlar kendi yaptığım yatırım kararlarını sizlerle paylaşıyorum. Şimdi birçoğumuzun aklında burada gördüğünüz stok ve bond diyor. Aslında bunlar hisse senetleri ve tahviller olarak çevirebiliriz. Hisse senedi ne zaman alınır? Tahville ne farkı vardır? Ne zaman hangisi alınır? Hangi yaşta ne yapmak lazım arkadaşlar? Bunlar nasıl çalışır? Birçoğumuzun aklına takılan sorular. Hisse senetleri biraz daha basitçe anlatılabilen şeyler ama tahviller biraz daha farklı arkadaşlar. Tahvilleri birçoğumuz bilmiyoruz. Tabu olarak duruyor ve kimse de bize basitçe aslında bunları anlatmıyor. Tahvil aslında bir borç senedidir. Hisse senedi bir mülkiyet senedidir. Yani bir şirkete, bir organizasyona ortak olmaktır. Tahvil ise birinin borç senedine karşı ona borç vermektir. Tahvil sahibi tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır aslında. Hisse senedi sahibi de hisse senedi çıkaran kuruluşun ortağı oluyor bir bakıma. Yani siz Tüpraş'tan hisse aldığınızda ona ortak oluyorsunuz ama Türkiye Cumhuriyeti tahvili aldığınızda mesela Türkiye Cumhuriyeti'ne borç vermiş oluyorsunuz. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Peki devlet tahvili nedir? Devletin ya da ticari bir kuruluşun ödünç para sağlamak amacıyla çıkardığı yıllık belli bir faiz getiren ve alınıp satılabilen değerli bir kağıttır. Bunun detayına geleceğiz. Burada bahsetmek istediğim şey tahvili ne zaman almak lazım? Tahvil ne kadar getiri getirir? Döviz cinsinden gelir sağlar mı? Hisse senedine göre ne avantajlar var, ne dezavantajlar var buna geleceğiz. Ama buna geçmeden önce tahvil pazarı ne kadar büyük, bu bond dediğimiz bu pazar ne kadar büyük onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu dünyadaki ikinci pazar. İlki altın pazarı. Altın pazarı oldukça büyük. İkincisi de bond dediğimiz tahvil pazarı. Burada gri ile gördüğünüz yuvarlak bu tahvil pazarının büyüklüğünü gösteriyor. Daha sonra morla görünen kısımda neyi gösteriyor? Hisse senedi pazarını gösteriyor, büyüklüğünü ve daha sonra mavi ile gördüğünüz kısımda Amerika hisse senedinin büyüklüğünü gösteriyor ve daha sonra aşağıda gördüğümüz iki küçük yuvarlakta siyah ve beyazda Kanada tahvil pazarının büyüklüğünü gösteriyor. Yani Kanada'nın önemi yok arkadaşlar. Burada görmeniz gereken şey tahvilin hisse senedinden ne kadar büyük olduğu, dünyada da ikinci sırada olan pazar olduğundan bahsetmek lazım. Şimdi peki tahvil nasıl çalışıyor? Dedik hisse senedi bir şirkete ortak olmak, tahvilde birine borç vermek aslında. Diyelim ki siz 2022 senesinde bir kişiye, bir şirkete, bir devlete borç verdiniz. Diyelim ki Türkiye tahvili aldınız. Türkiye hükümeti tahvili aldınız ve dolar üzerinden aldınız. Diyelim ki bu bir Eurobond arkadaşlar. Eurobond'un ne olduğuna detayına geleceğiz. Siz Türkiye devletine 100 dolar borç veriyorsunuz 2022 senesinde. Diyelim ki bu borç senedi de bu tahvil de 20 yıllık olsun. Yani 2042'de vadesi bitiyor olsun. Türkiye Cumhuriyeti diyor ki siz bana 100 doları verin. Ben size her yıl 5 dolar ödeyeceğim. Yani %5 dolar cinsinden faiz vereceğim. Vadenin sonunda da yatırdığınız 100 doları size geri vereceğim. Yani 2023'te 5 dolar veriyor. 2024'te 5 dolar veriyor. Bu şekilde 5 2042'de bir daha 5 dolar veriyor ve sonunda sizden aldığı 100 doları 2042 yılında size geri veriyor. Burada görülen nedir arkadaşlar? Garanti bir geliri var. Yani burada %5, tabii ki bu yüzdeler değişebilir. Ben basitlik olsun diye ve anlaşılması kolay olsun diye anlatıyorum arkadaşlar. %5 örneğini verdim. Garanti gelir sağlıyorsunuz.
En sonunda parayı geri alıyorsunuz. Böyle bir garanti veriyor size. Hisse senedi gibi değil, kripto gibi değil ya da bir ev almak gibi değil. Ana paranıza enflasyona karşı biraz değer kaybetmesine rağmen direkt o miktarı geri alıyorsunuz arkadaşlar. 100 dolar koyduysanız 100 dolar alıyorsunuz. Tahviller 3 yıllık da olabilir, 30 yıllık da olabilir, 10 yıllık da olabilir. Bu tahvilin süresine göre değişiyor. Tahvile en baştan da girebilirsiniz, sonlara doğru da girebilirsiniz. Peki Eurobond nedir arkadaşlar? Eurobond da devlet ya da şirketlerin kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları genellikle uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda genellikle dolar yani Amerikan doları ve euro cinsinden Eurobond ihraç edilmektedir. Ben de mesela kendi yatırımlarımda Eurobond alıyorum. Dolar üzerinden gayet güzel karlar elde ediyoruz. Hem dolar cinsinden böyle faizi kimse vermiyor. Onun nedeni de Türkiye'nin kredi puanının yani güven puanının CDS dediğimiz puanın çok yüksek olması. O nedenle Türkiye'yi insanlar işte şirketler borç vermek için riskli ülke olarak görüyor. Riskli bir organizasyon olarak görüyor. Diyor ki biz Türkiye'ye para verdiğimizde paramız geri dönmeyebilir. Hani demiştik ki ilk başta 100 dolar yatırıyorsunuz sonra sonunda 100 dolar veriyor. Bunu veremeyebilir diyor. O nedenle Türkiye'de daha çekici hale gelmek için en yüksek dolar faizi veren Eurobondlardan, tahvillerden birini içeriyor. Yani siz Türkiye Eurobond alabilirsiniz. Tek sıkıntısı, tek riski Türkiye default ederse yani batarsa o zaman parayı geri ödemeyebilir. Ama onun dışında her türlü Eurobond alırsınız. Zaten Türkiye içindeki yatırımlarınızda Türkiye batarsa tüm yatırımlarınız aşağı yukarı batar. O nedenle paranızı yurt dışında değerlendiriyorsunuz mantıklı ama Türkiye'deki yatırımlarınızın bir kısmı dolar cinsinden, euro cinsinden Eurobond'a yatırabilirsiniz. Döviz geliri yaratmak için böyle tahvilleri kullanabilirsiniz. Peki diyeceksiniz tahvil çok güzelmiş. Ne zaman ne alacağımızı biliyoruz. Ana paramız sonunda dönüyor. O zaman nasıl para kaybedebiliriz bu tahvilde? Neden herkes tahvil almıyor? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Hisse senetlerinin büyüme potansiyelleri var. Şirketlerin büyüme potansiyelleri var. Ama sizin buraya koyduğunuz 100 dolar size belli bir faiz getiriyor. Ama sonunda gene 100 dolar alıyorsunuz. Ve bu 100 dolar 20 yıl içinde enflasyondan değer kaybetmiş olabiliyor. Ve bu ne zaman iyiydi aslında bu tahvil? 1981'e baktığımızda 10 yıllık 20 yıllık bonolar %14-15 oranlar veriyordu. Ve bu inanılmaz yüksek. Yani siz 1981'de 30 yıllık bir tahvil alıyorsunuz. %14-15'ten diyelim. Daha sonra zaten enflasyon %2'ler 3'ler civarında durduğunda siz inanılmaz bir para kazanıyorsunuz. Çünkü bir kere bu tahvil alınca geri dönüşü yok arkadaşlar. Yani tahvil size 15'ten veriyorsa %15'ten siz bunu 30 yıllık girdiyseniz 30 yıl her yıl %15 dolar üzerinden faizinizi tıkır tıkır alıyorsunuz. Güzelliği orada. Ama günümüze geldiğimizde günümüzde 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık tahvillere baktığımızda %3 civarında. Yani bu çok tatmin edici değil. Çünkü şu an nasıl enflasyon %7'lerde, 8'lerde, 9'larda. O zaman %9 olan bir yerde siz %3 faiz gelecek bir tahvile koyarsanız o zaman paranızın %6'sını yaklaşık kaybetmiş oluyorsunuz aşağı yukarı arkadaşlar. Yani alım gücünüzü kaybetmiş oluyorsunuz. O nedenle bunlar çok çekici değil şu an. Ama işte Türkiye'ye baktığımızda Eurobond faizleri Türkiye'nin kredi puanının yani güvenilir olmamasından dolayı borç alan bir kurum olarak inanılmaz yüksek. Biz de ondan faydalanabiliriz tabii ki. Türkiye'ye borç verebiliriz. Burada faize baktığınızda, şuradaki faiz kolonuna baktığınızda %10'lar görüyoruz arkadaşlar. Yani siz paranızı dolara yatırıp %10 faiz kazanabilirsiniz. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem de ne yapıyorsunuz? Kendinizi dolardaki enflasyona karşı korumuş oluyorsunuz. Dolar cinsinden %10 faiz inanılmaz fazla. Az önce baktığımız tahvilleri gördüğünüzde %3 ve herhangi bir bankaya gittiğinizde Türkiye'de paranızı dolara yatırsanız %1-2 civarı bir faiz alırsınız. Daha fazlasını alamazsınız. Ondan Eurobond'ların avantajı iyi. Tabii şu an arkadaşlar baktığımızda Amerika tahvilleri %3 civarı getiriyor dedik ama borsaya baktığımızda yani Amerika borsasına S&P 500'e ya da Nasdaq'a baktığımızda son 10-20 senede ortalama %8-10 arası getirmişler. Yani şu arkadaşlar siz servet inşa etmek istiyorsanız o zaman biraz daha risk alıp paranızı Amerika hisselerine yatırabilirsiniz. Küçük bir kısmını kriptoya yatırabilirsiniz. Ama diyelim ki siz belli bir servetiniz var. Diyelim ki size emekli olmak için işte 1 milyon TL'm olması gerekiyor. 1 milyon dolarım olması gerekiyor. Neyse ona ulaştınız. O zaman daha garanti bir gelir modeli istiyorsunuz. İşte Eurobond mesela size 6 ayda bir kupon ödüyor. Kupon ödemesi yapıyor. Faize ödüyor 6 aylık. O şekilde hayatınızı idame ettirmek istiyorsanız emekli olacaksınız. O zaman Eurobond'da daha fazla eğilmeniz mantıklı olabilir. Tabii ki hisseler dediğim şey bu biraz daha riskli. Hisseymiş, kriptoymuş. Biraz daha riskli, garanti getirisi olmayan, paranızın yarıya düşebileceği, 3'te 1'ine, 5'te 1'ine düşebileceği alanlar. O nedenle yatırım kararlarınızda buna bakmanız lazım. Yani kripto çok riskli, hisse riskli,
tahviller daha az riskli olarak düşünebiliriz. Tahvil peki sadece emekli olacak ya da belli bir servet elde etmiş insanlar için mi mantıklı? Bence aynı zamanda şunun için mantıklı. Mesela siz 5 sene sonra bir ev almak istiyorsunuz. Kısa vadeli Eurobond'lara girebilirsiniz. Mesela şurada baktığımızda buradaki Eurobond'lar arkadaşlar bu Garanti Bankası'nın ama her bankanın portföyünde benzer Eurobond'lar var. Mesela burada baktığımızda vade arkadaşlar ilk sırada 26 Eylül 2022 diyor. İşte 23 diyor, 24 diyor, 2024 diyor. Böyle kısa vadeli Eurobond'lara girebilirsiniz. Yani paranız borçlu duracağına ya da %1-2 dolar kazanacağınız ya da TL'ye durup eriyeceğine o zaman arkadaşlar Eurobond'a giriş yapabilirsiniz ve daha sonra 3 sene sonra 5 sene sonra ev almak istiyorsanız ya da başka bir şey almak istiyorsanız buradaki paranız en azından %10 senelik getiri getirmiş olur ve siz bu şekilde paranızın değerini hiç yoktan korumuş olursunuz. Yani derseniz ki ben önümüzdeki 3-5 sene içinde bu paraya ihtiyacım olacak, o zaman hisse senedi piyasasına girmek çok mantıklı olmayabilir. Çünkü o paraya ihtiyacınız olursa hisse senedi de düşerse 3 yıl içinde o zaman o parayı çekmek zorunda kalırsınız. Yarıya düştüğünü düşünün, o zaman inanılmaz bir kayıp yaşamış olursunuz. Yani ev alacağım diyorsunuz, araba alacağım diyorsunuz. Yani bence araba almayın da, çünkü araba bir yatırım değil arkadaşlar. Araba bir külfet ve sizin paranızı yatırdınız ve erken emekliliği olma önündeki engellerden bir tanesi bence. Ama ev alabilirsiniz yatırım amaçlı. Onu da biliyorsunuz. Geçen hafta videoda doğru emlak yatırımı nasıl yapılır, doğru ev nasıl alınır, yatırım yapmak için ev almak mantıklı mıdır? O videoda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Siz de emlakta doğru yatırım nasıl yapılacağını merak ediyorsanız sağ üstteki videoyu mutlaka izleyin. Peki şunu sorabilirsiniz şimdi arkadaşlar. Paramızın kaçı hisse senedinde, kaçı tahvilde olması lazım? Bu akıllara gelen soru. Burada 2 tane metot var. Bir tanesi biraz daha riskli metot. İkincisi biraz daha risksiz bir metot diyelim. Daha tutucu bir metot. İlki 120 sayısından yaşınızı çıkarıyorsunuz. Bu kadar yüzde hissede olmanız lazım. Mesela benim yaşım diyelim ki 30, 120 eksi 30, o zaman benim total varlığımı %90'ının hisse senedinde olması lazım gibi bir mantık var. Yani burada hisse tahvil olduğunu düşünelim sadece. İkinci metotta yaşınız kaçsa o kadar tahvilde olmanız mantıklı olur. Diyelim ki yaşınız 70 ya da 60, o zaman servetinizin %60-70'i tahvilde olması mantıklı olur. Neden? Garanti, işte yarısına düşmez, kaybetmezsiniz. Ne zaman ne kadar alacağınızı biliyorsunuz. Yıllar içinde güvenilir bir gelir kaynağınız olur ve ana paranız kaybedilmez, kaybolmaz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ben şöyle diyeyim arkadaşlar. Benim şu ana kadar biriktirdiğim paranın arkadaşlar %40'ı Eurobond ve hissede. Hisse %30, Eurobond'da %10 olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Tabii ki ben bunu yaptım diye siz de aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Yaşınıza göre, yatırım stratejisine göre, hayattaki beklentinize göre hangi yatırım araçlarına yatırım yapmanız gerektiğini kendiniz mutlaka düşünün ve sorularınız varsa videonun aşağısına yazın. Aynı zamanda sizin fikirlerinizi de, sizin portföyünüz nasıl onu da merak ediyorum. Onu da aşağısına yazın. Bütün soruları teker teker okuyup cevap veriyorum arkadaşlar. Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman dediğimiz gibi kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.